Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda hatırlıyorsunuz bu devreyi. Kondansatörümüz bir direnç üzerinden bir gerilim kaynağına bağlı ve 3 konumlu bir anahtarımız var. Kondansatörün şarjı videosunda bu anahtarı bir konumuna aldık. Kondansatörün şarjı ile ilgili incelemelerimizi yaptık. Şimdi artık anahtarımızı 2 konumuna alarak kondansatörümüzün deşarjına bakacağız. E, Kondansatörümüzü bir konumuna aldığımızda bu şarj için T eşittir 0 anıydı. Şimdi kondansatörümüzü 2 konumuna aldığımız anda bu sefer deşarj için T eşittir 0 anı olacak. Şunu da söyleyelim. Kondansatör, bobin, böyle anahtarlamalı devrelerde eğer eleman kaynağa bağlanıyorsa ve bu kaynak sabit bir kaynak ise elemanın uçlarında aslında görülecek gerilim diyelim ki böyle bir zaman ekseninde ve şurada burasının T eşittir 0 anı olduğunu düşünürseniz T eşittir 0 anından önce anahtar açık olduğu için elemanın uçlarındaki gerilim 0, yani devrenin bu bölgesine uygulanan gerilim 0. T eşittir 0 anında anahtarı kapattığınız anda devrenin bu bölgesine uygulanan gerilim E değerini alacak. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekil bir merdiven basamağına benziyor, bir stepe benziyor. O yüzden işte elemanın uçlarına aniden bir basamak şeklinde gerilim uygulandığı zaman gösterdiği tepkiye basamak tepkisi adı veriliyor. Basamak tepkisi geçtikten sonra, yani geçici durum bölgesi geçildi, kararlı durum bölgesine ulaşıldı. Devrede taşlar yerine oturduktan sonra bu sefer anahtarı 2 konumuna aldığınız zaman elemanın gösterdiği tepkiye de doğal tepki adı veriliyor arkadaşlar. Bunu başından söyleyelim. Yani basamak tepkisi dediğimiz zaman elemana bir gerilim kaynağının uygulandığını, yani şarj konumuna geçtiğini bir kondansatör için konuşursak, doğal tepki dediğimizde elemanın artık kaynağın etkisinden çıkıp deşarj konumuna geçtiğini söyleyebiliriz. Evet, şarj olayında meydana gelen değişimlerin, şarj olayında üzerine konuştuğumuz değişimlerin bu sefer tam tersi olacak deşarj durumunda. Ne olacak arkadaşlar deşarj durumunda? Deşarj durumunda anahtar bir konumundayken, kaynak buradayken bu yönde bir akım geçiyordu ve bu akım kondansatörümüzü şarj etti. Kondansatörümüzün uçlarındaki gerilim kaynak gerilimi seviyesine ulaştı. Devremiz kararlı duruma geçti. Kararlı durum bölgesinde artık devremizde bir akım geçişi yok, akım akışı yok. Ve artık anahtar 2 konumunu aldık. Bu sefer ne olacak? Bu sefer gerçekte dirençten bu yönde bir deşarj akımı geçmeye başlayacak. Ancak biz devreye bir bütün olarak baktığımızdan ve referans akım yönünü kondansatörün artı ucundan eksi ucuna gidecek şekilde aldığımızdan dolayı buradan gerçek akım yönü bu olduğu için buradaki akımımız eksi işaretli olarak gösterilecek. Ve yine T eşittir 0 anında anahtarı bu 2 konumuydu hatırlarsanız. 2 konumunu aldık ve T eşittir 0 anından hemen sonrası için değişimlere bakıyoruz. Şurası T eşittir 0 anı ve şurası da T eşittir 0 artı anı. T eşittir 0 artı anında kondansatörümüzün uçlarında artık E gerilimi var. Kondansatörden geçen bir akım yok. Akım 0, kondansatörün uçlarında E gerilimi var ve kondansatörümüz deşarj olmaya başlayacak. Bu deşarjı belirleyen, bu deşarjın sınırını koyan, bu deşarjda akıma sınır getiren şey buradaki R direnci olacak. Buradaki R direncinin değerine göre, yani akım sınırımıza göre böyle mi olacak yoksa böyle daha da uzayacak mı? Bunu buradaki R direncimiz belirleyecek. Şarj ve deşarj süresine buna daha sonra değineceğiz. Kondansatörümüz E değerinde. Anahtarımız 2 konumunu aldık. Kondansatörümüz üssel olarak bu değişime yani lineer değil. Lineer olsaydı nasıl olurdu? Şöyle düz bir çizgi halinde gerilimimiz sıfıra inerdi veya akımımız düz bir çizgi halinde sıfıra inerdi. Fakat sonraki videolarda göreceğimiz gibi kondansatörün ve bobinin tepkileri logaritmik tepkiler. Bunun nedenini de matematiksel olarak açıklayacağız arkadaşlar. Evet. Kondansatörümüzün gerilimi, bakın VC gerilimimiz kararlı durumdayken E idi. Anahtar 2 konumunu aldığımız anda üssel olarak azalmaya başladı ve kararlı durumda tekrar sıfıra ulaşacak. Kondansatörden geçen akımımız negatif olmasının sebebini şurada açıklamaya çalışmıştım.
Eksi E bölü R değerinden kondansatörümüz deşarj oldukça, uçlarındaki gerilim azaldıkça akımımız da azalarak sıfır değerine ulaşacak. Tekrar ediyorum, bütün bu analiz T eşittir 0.00001 anı için yapılır arkadaşlar. Evet, bu konuda daha çok konuşacağız. O yüzden şimdilik bu kadar yeterli. Devam edeceğiz.